Dostlar, sevgiler, selamlar. Bu hafta da yeni yaptığımız ruhsal celsemizden tebliğlerle karşınızdayız. Ancak okumaya geçmeden önce bu hafta denk geldiğim bazı yorumlar var. Bu yaptığımız çalışma ile ilgili dalga geçenler veya argo diye tanımlanabilecek açıklamalarda bulunanlar olmuş. Canları sağ olsun. Bu yolculuk kızma yolu, öfkelenme yolu değil. Herkese her şekilde anlayış gösterdiğimiz ve onların da bu alanda gönüllerinin açılmasına temenni ettiğimiz bir yolculuk. Ancak şu bilgiyi paylaşmazsak vazifemizde eksik bir alan bırakmış oluruz. Bunu da söyleyelim ki okumaya geçelim. Bu bilgiler ancak vakti gelene açılır arkadaşlar. Bu paylaştığım bilgiyi gönüllerinde, kalplerinde, bilinçlerinde hissedenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Bu bilgiler zamanı gelenlere açılır. Diyelim ve okumaya, soruları başlayalım. Birinci sorumuz. İlaç kullanımı hakkında yorumunuz nedir diye sordum. Cevap: yaradan şifaya tamam dediyse ilaç destektir. Tek başına inanmadan istediğin kadar ilaç al, faydası olmaz. Sen o bağlantıyı kuracaksın yaradanla. Ben bozuldum, düzelmek istiyorum diyeceksin bütün kalbinle. İlaçta şifa, düşüncede şifa, başkasının eli de şifa, kendi elin de şifa. Yaratıcı tamam dedi mi her şey şifa. Körü körüne hiçbirine bağlanmadan birbirini destekler diye bir cevap verdiler. Burada da ben hemen tamamlayıcı bir şekilde şunu paylaşayım. Aslında evet, ilaçlarda bir şifa bilgisi vardır veya benim ve benim gibi dostlarımızın yaptığı seanslarda bir şifa sonucu ulaşılabilir. Ancak bütün bu dinamiklerin veya bütün bu uygulanan çarelerin hepsi aslında en yukarıdan gelen onayın yansımasıyla varlığını icra ettirmektedir ve sonuca ulaştırmaktadır. Diyerek ikinci sorudan devam edelim. İnsanın varlığındaki tanrısallık hali, bilinçteki düşüncenin iman veya şüphe veya benzeri dinamiklere göre tezahür etmesi midir diye sordum. Bu bence çok önemli bir soru. Çünkü burada tanrısal varlığımıza bakış açımızı bence doğru bir zemine oturtacak bir soru olduğunu düşünüyorum. Cevap: tam da öyle. Evet, iman Tanrı'yı gösterir. Şüphe kapatır. Yolları kapatır. Gölge gibi düşer üstüne. Karanlık bir gölgedir. Senin Tanrı ile bağını keser diye bir cevap verdiler. Burada da bakın arkadaşlar, bunu da söyleyelim ki bu bilgilerin akışı hem gönüllerde hem zihinlerde yer bulsun. Bu zamana kadar 10. 11. celsemizi paylaşıyoruz. Ruhsal boyuttaki dostlarımızın bize verdiği bilgilerde arınmamız gereken, kurtulmamız gereken yegane varlığımızı kısıtlayan hal, endişe, korku ve şüphe. Bakın, düzenli bir şekilde bu celse yayınlarımı başlattığımdan beri takip eden dostlar, şüpheyle ilgili, korku ve endişeyle ilgili ne kadar üst boyutlardan vurgu, cevap ve yönlendirme geldiğini bir gözden geçirirseler veya bu gözle bakmadıysalar, bu gözle bir değerlendirme içerisine girerseler ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaklar. Şüphe demek, yaratıcıyla olan, onunla olan bütünselliğinde kendini ayrı görmen demektir. Bakın, sorgulamak, akletmek başka bir şeydir. Şüphe etmek, inanç eksikliği başka bir şeydir. Bu sebeple de iman için Tanrı'yı gösterir bilgisi var arkadaşlar. Yeni soruyla devam edelim. Numeroloji hakkında bize neler söyleyebilirsiniz diye sordum ve devamında da sayı ve rakamlar uyumlanmayı gerçekten getirir mi diye bir soru sordum. Çünkü bu aralar sosyal medyada numeroloji ile ilgili çok fazla önüme bir şeyler düştü ve ilgilenen kişilerin de çok olduğunu biliyorum. Bu sebeple bu soruyu iletmek istedim. Cevap: her rakamın enerji değeri vardır. Her şey inanmakla, rakamın anlamına yüklediğin anlam ve şüphesiz inancın yaratır.
Rakamlar değil, sen yaratırsın. Sayısal değerler inanman için köprü kurarlar sadece. İnanmayan da çalışmaz. Bakın arkadaşlar, burada aslında belki bundan yüzyıllar önce antik dönemlerde, kadim öğretilerde rakamlara, sayılara atfedilen bilgi aslında yıllar içerisinde atfedilen bilginin yer bulmasıyla, inançla kök salmasıyla bu zamana gelmiştir. Aslında net bir şekilde bu bilgi paylaşılıyor. Kendi adıma söyleyeyim, benim de şu anda içerisinde bulunduğum vazife veya karakter olarak mevcut varoluşum, yani sayısal değer olarak baktığımda gerçekten isabetli sonuçlar veriyor. Ve bunu profesyonel anlamda doğru bir şekilde kendi işte doğum tarihlerinden bakan kişilerde çok az bir yanılmayla bu kadim bilgilerin kendi varlıklarında karşılıklarını bulacaklardır diye düşünüyorum. Burada da çok güzel bir cevap geldi ruhsal dostlarımızdan. Diyorlar ki anlam yüklediğin kadar ve inandığın kadar o bilgi, o sayı, o rakam sana istediğin sonucu verir. Bence çok güzel bir sağlama olmuş diyerek yeni soruyla devam edelim. İnsanın kudretinin bir sınırı var mıdır? İlahileşmenin müsaadesi insana verilmiştir. Bunu biliyoruz. Ancak sınırı hakkında bir bilgimiz yok diye bir soru ilettim. Cevap: yaratıcı dilemiş, müsaade vermiş. İsteyen onu alır. İsteyene, kendi yolunu kapatmayana bütün yollar açık diye bir cevap verdiler. Yani burada da aslında arkadaşlar kendi varlığına, kendi tanrısallığına, Allah'la olan bağına ve evrenle olan bütünselliği ilişkisine gerçekten inanan ve bu bütünselliği içinde yaşayana bu yol açıktır diyorlar. Bunun sınırı kişinin kendisini bu yola ne kadar layık gördüğüyle de doğru orantılı olacağı ile ilgili aslında net bir bilgi var. Yeni soru. 528 Hz titreşim gerçekten DNA ve sevgiye uyumlayan bir frekans mıdır diye sordum. Cevap: evet, anne kucağı gibi, yaratıcının sevgisi gibi görünmek zorunda bir yerden. Bu frekansta bunlardan biri. Sarıyor bir kundak gibi. Sevgi en yüksek enerjidir. Bu sebeple 528 Hz titreşim doğrudur. 528 frekansı sevgi ve güven verir. Sevgi, ana rahmi, Tanrı'nın eli, yaratıcının bağı karıştırılmadan saf bir şekilde yürektekini kullanıp bağını kurduğunda şüphe etmeden, güvenle başka bir şey istemez. Şüphe etmeden. Yani 528 Hz gerçekten bu 7 frekans değerinin biliyorsunuz solfeggio frekansları diye geçer arkadaşlar. Her birinin yine bir açıklaması, bir anlamı, o enerjiye karşılık bir açıklaması vardır. Yani burada 528 Hz benim de çalışmalarımda, seanslarımda kullandığım bir değerdir. Bunun bir şekilde onayını alma ihtiyacı hissettim ve soruyu sorduğumda da gönlümden geçen cevabı aldım. Siz de 528 Hz'i uyku halinde, meditasyonda, şifada veyahut da gündelik hayatınızda bol bol dinlemeye gayret edin. Böyle bir hediye bize verilmişken ve bu şekilde o hediyenin de onayı da bu şekilde ayrıca iletilmişken bunun da hakkını vererek kullanmak ve faydalanmak bizim de en doğal hakkımız diyerek bol bol bu 528 Hz ile haşır neşir olmak ve dinlemek, varlığımızda hissetmek güzel sonuçlar bizlere yaratacaktır diyelim. Yeni sorumuz: meditasyon yapmak için bir yöntem veya nefes için bir yöntem, bir düzen veya bir teknik paylaşabilir misiniz diye bir soru sordum. Akabinde de en doğru nefes kullanımı nasıl olmalıdır diye yine tamamlayıcı bir soruyla ruhsal dostlarımıza bir soruyu ilettik. Cevap: nefesi burnundan çekip sakince bütün bedenini gezdireceksin. Sonra burnundan vereceksin. Meditasyon hiçbir şeyi düşünmeden huzurla ruhunun bedenine bakmasıdır. Ayrı değiller.
Karıştırmaya gerek yok nefesi. Sağlıklı insan burnundan alır, indirir. Bütün hücreler oksijeni alır. Bütün hücreler arasında dolaşır oksijen. Karıştırmaya gerek yok. Baskıya gerek yok. Alıp kendi kapasitence sayabilirsin de. Alıp vereceksin. Aldığını vereceksin. Bu döngü hayatın döngüsü zaten. Aldığını vereceksin, almayı da vermeyi de bileceksin. Meditasyon da budur. Nefes de budur diye çok güzel bir cevap verdiler. Özellikle arkadaşlar bu cevap çok önemli. Meditasyon hiçbir şeyi düşünmeden huzurla ruhunun bedenine bakmasıdır. Aslında meditasyon dünyalık olanı bırakıp evrensel olana geçiştir. Şu bilgiyi de ekstradan ben kendi namıma paylaşmış olayım. En azından naçizane 10 küsür yıldır bu öğretilerle ilgilenen, uygulayan ve insanlara bu süreçte destek olan bir kişi olarak meditasyon yapan kişiler veya meditasyonu varlıklarında uygulamak isteyen kişiler öncelikle sabırlı olmayı ve vazgeçmemeyi öncelikle kendi varlıklarına kabul ettirmeliler. Çünkü aslında meditasyon bir nevi sabır çalışmasıdır ve her zaman söylediğimiz gibi sabır zamana hakim olmaktır. Bunu neden söylüyorum? O kadar çok duyuyorum ki işte denedim olmadı, denedim olmadı, galiba bana göre değil. Hayır dostlar, hayır canım kardeşlerim. Meditasyon dediğimiz ruhun o bedene bakma hali veya hiçlik boyutuna, bilinç boyutuna geçtiğimiz o hal bu dünyaya bedenlenmiş her insanın varoluştan hakkıdır. Bu kapı herkese açıktır. Ama bunun bir mesaisi vardır. Bunun bir zamanı vardır. Yani şöyle bakalım arkadaşlar. Herhangi bir enstrümanın virtüözü sizce o enstrüman için ne kadar yıllarını vermiştir? Veya olimpik bir sporcu altın madalyayı takana kadar kaç yıl o idmanlarda veya o salonlarda ter akıtmıştır? Böyle bakmalıyız bu işe. Yani ruhsal ilimler veya mistik öğretiler denedim olmuyor deyip veya işte benim kumaşımda yok veya denedim olmuyor veya bu bilgiler gerçek değil, ben bu alana geçemiyorum gibi dönüp arkaya gitmek yerine sabır ve sebat yolunda bununla ilgilenmek, bu yolda varlığında bir şeyleri aktif etmek, ama yine söylüyorum vazgeçmemek değerli arkadaşlar, vazgeçmemek, dönüp arkanızı gitmemek. Bakın kaç oldu söyledim. Biraz istikrar, biraz disiplin. Her gün işe gitmek için nasıl sabah 8'e alarm kurup bir şekilde o rızkımıza yola çıkıyorsak, değil mi? Yani şunu diyebiliyor muyuz? Ben bugün de işe gitmeyeyim. Gerçek bir mazeretimiz olmadığı sürece bir sorumluluğumuz var, değil mi? Ben de kendi ofisime her gün seanslarım olduğundan dolayı, işlerim olduğundan dolayı gitmek durumundayım. Keyfe keder bundan vazgeçemiyorum. Şimdi bu bizim maddi alanda bir uğraşımız ama bir de manevi alanda da uğraşımız için aynı disipline ihtiyacımız var. Buna lütfen bu gözle bakalım. Daha kolay, daha ulaşılabilir ve daha dokunulabilir, hissedilebilir bir hale gelecektir. Manevi alana geçme ile ilgili yapacağınız çalışmalara bu bakış açısını eklemek. Şimdi bir sorum daha var. Arkadaşlar burada Çin'de, Pekin'de bir tümörün pratisyenler tarafından, yani enerji pratisyenleri tarafından yok edildiği bir şifa çalışmasının görüntüsü vardır. Bu biraz eski bir görüntüdür ama YouTube'da araştırırsanız bulabilirsiniz. Valla şu anda yanlış olmasın ama Brett Graden olması lazım. Çok sevdiğim, bu konularla ilgilenen hem akademik anlamda hem mistik anlamda çok güzel yayınlar paylaşmış bir araştırmacı, bir yazar. Bu videoyu kendi seminerinde paylaşıyor ve ben de bu bilgiye istinaden
o tümörün yok olduğu ile ilgili yapılan bu şifa çalışmasının öğretisi nedir diye sordum. Cevap: hiçbir şey düşünmeden saflık ve boşluk enerjisi, sıkışan hastalanıyor diye bir cevap geldi. Arkadaşlar bakın, burada çok önemli bir cevap var. Sıkışan hastalanıyor. Arkadaşlar yaklaşık 10 yıldır fiziksel ve ruhsal olma prensibinde, ki bunu ben bütünsellik anlamında holistik diye tanımlıyorum, şifa çalışmaları yapan biri olarak gerçekten tespit ettiğim yüzlerce seans ve yüzlerce danışandan sonra gerçekten hem ruhsal hem fiziksel şifa arayışına sebep olan hal, sıkışan enerji, verilmeyen tepkiler, içeride tutulan öfkeler, içeride tutulan kıskançlıklar, farkındalıklı veya farkındalıksız, ama sebep hiç değişmiyor. Burada da hiçbir şey düşünmeden saflık, boşluk enerjisi, sıkışan hastalanıyor bilgisi, o tümörün nasıl yok olduğu ile ilgili aslında mükemmel bir cevap veriyor. Bu cevap bir sembol bile olsa, bir ironi bile olsa bana göre çok yüksek evrensel bir hakikat barındırıyor. Çünkü tümör dediğiniz şey bir sıkışan enerjidir. Bir urdur. Bir negatif enerji yoğunlaşmasıdır. O yoğunluğu, o sıkışmayı ancak açacak şey, o sıkışıklığı bozacak saflığa ve boşluğa ait, ona bir simya alanı yaratacak, onun yani panzehirini oluşturacak bir enerjisel karşılık olması lazım. Burada da paylaşılan cevap bunun mükemmel bir aslında yansıması oluyor diyelim. Evet arkadaşlar, bu haftada Celse paylaşımlarımızı bitirdik. Celselerin paylaştığım cevaplarının aralarına kendi ilhamlarımca, bana aktarılan ilhamlarca eklemeler yapıyorum. Sizlerden de ricam, belki bunu çok üst üste söylüyorum ama içerisinde bulunduğumuz dönem, bu bilgilerin paylaşıldığı dönem, benim gibi bu bilgileri, bu kanallık bilgilerini, bu ruhsal uyanış bilgilerini sizlere aktaran çok değerli dostlarımla paylaştığım bu mesai sadece sizlere ışık tutabilmek için arkadaşlar. Sizler de bu ışığı varlığınızda hissetmeye çalışın. Sorgulayın. Gerekirse eleştirin. Ama anlamayla ilgili en azından adımınızı atın ki ne kadar hakikat barındırıyor, içsel olarak bunu varlığınıza en azından bir davet edebilme kapısını aralamış olun. Bu bilgiyle birlikte müsaadenizi isteyelim. İnşallah haftaya tekrardan görüşmek üzere diyerekten kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.